Merhaba sevgili astroloji ve kripto yatırım tutkunları. Bugün size oldukça özel bir bakış açısı sunacağım. Kripto döngüleriyle piyasa gerçekleri arasında nasıl bir bağ var? Şu anda Aralık 2025'teyiz. 2024 halvinginden sonra güçlü bir yükseliş yaşadık. Fiyatlar 126 bin dolara kadar çıktı. Ama son aylarda ciddi bir düzeltme gördük. Bitcoin şu anda 90 bin dolar civarında. Peki bu boğa koşusunun sonu mu? Yoksa sağlıklı bir nefes alma mı? Size ne kesin zirve tarihi vereceğim, ne de her şeyin bittiğini söyleyeceğim. Sadece geçmiş döngülerden dersler çıkararak, mevcut durumu ve önümüzdeki ayları gerçekçi bir şekilde konuşacağız. Hadi gelin, yıldızlar yerine piyasa sinyallerine bakalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Geçmişe kısa bir yolculuk. Bitcoin'in döngüleri esasen halvinglere dayalı şekilleniyor. Hatırlayalım, her 4 yılda bir, madenci ödülleri yarıya iniyor. Yeni Bitcoin arzı azalıyor ve bu da tarihsel olarak taleple birleşince güçlü yükselişler getiriyor. İlk halving 2012'deydi. O zaman Bitcoin 12 dolar civarındaydı. Halvingden yaklaşık bir yıl sonra, 2013 sonunda fiyat 1150 dolara kadar çıktı, yani neredeyse 100 kat artış. Ama bu erken dönemdi. Piyasa çok küçüktü. İkinci halving 2016'da, fiyat 650 dolar civarındaydı. Yine 12-18 ay sonra, Aralık 2017'de zirve yaptık. 20 bin dolara yakın. Getiri hala çok yüksekti, yaklaşık 30 kat. Ama dikkat edin, coşku zirvede patladı ve ardından %80'in üzerinde düzeltme geldi. Üçüncü halving 2020'deydi. Pandemi ortasında, fiyat 8-9 bin dolar bandındaydı. Bu sefer zirve Kasım 2021'de 69 bin dolarda oldu. Getiriler azalmıştı, yaklaşık 8 kat. Kurumlar yavaş yavaş giriyordu ama hala bireysel yatırımcılar baskındı. Şimdi dördüncü halving, Nisan 2024'te gerçekleşti. Bu döngü farklı başladı. Spot ETF'lerin onayıyla daha erken hızlandı. Fiyat halving öncesi zaten yükseldi. Ekim 2025'te 126 bin dolar zirvesini gördük. Şu anda, Aralık 2025'teyiz ve fiyat 90 bin dolar civarında, zirveden yaklaşık %30 geri çekilme. Tarihsel olarak bu tür orta döşüm düzeltmeler normal. Önceki döngülerde de zirveye yaklaşıldığında benzer nefes almalar yaşadık. Ortak nokta ne? Arz azalıyor. Ama talep artık daha kurumsal ve makro etkenlere bağlı. Getiriler döngü döngü azalıyor. Volatilite hala yüksek ama piyasa olgunlaşıyor. Bu geçmiş bize şunu söylüyor. Döngüler tekrarlıyor ama tam aynı olmuyor. Şu anki düzeltme panik mi, yoksa sağlıklı bir yeniden birikim mi? Bunu anlamak için bugünkü sinyallere bakmamız lazım. Mevcut durum ve döngüsel bakış. Piyasa şu anda klasik bir düzeltme evresinde, halving sonrası boğa döngüsünün orta aşamasında yaşadığımız tipik bir nefes alma dönemi. Bitcoin, Ekim 2025'te gördüğü 126 bin dolar zirvesinden yaklaşık %30 geri çekildi ve şu anda 90 bin dolar bandında dengelenmeye çalışıyor. Volatilite oldukça yüksek, günlük fiyat hareketleri sert, bir gün yükseliş umudu verirken ertesi gün destek seviyeleri test ediliyor. Büyük oyuncular zirve yakınlarında kar realize ediyor. Bu da kısa vadeli baskı yaratıyor. ETF akışları da yavaşlamış durumda. Son haftalarda yer yer net çıkışlar gördük. Kurumlar pozisyonlarını yeniden dengeliyor veya yıl sonu risk yönetimini ön plana alıyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: temel göstergeler hala sağlam sinyaller veriyor. Haş-rate tüm zamanların en yüksek seviyelerinde, ağın güvenliği ve madenci katılımı güçlü. Uzun vadeli holderler satmıyor, aksine birikim yapıyorlar. Bu da yapısal gücün devam ettiğini gösteriyor. Korku ve açgözlülük endeksi düşük seviyelerde, yüksek korku bölgesine yakın. Tarihsel olarak bu seviyeler, panik satışların bittiği ve akıllı birikim fırsatlarının başladığı dönemlere denk geliyor. Coşku azalmış, sosyal medyada eski hareketlilik yok. Tam da sabırlı yatırımcıların pozisyon aldığı zamanlar. Finansal astroloji açısından bakarsak, Plüton'un Kova burcundaki yerleşimi bu düzeltmeyi destekliyor. Eski yapıların dönüşümü, merkeziyetsizliğin güçlenmesi, ama bu süreçte ani dalgalanmalar normal. Uranüs Boğa'da hala finansal değerleri sarsıyor. Jüpiter ise Yengeç'te duygusal güvenlik arayışını öne çıkarıyor. Yatırımcılar riskten kaçınıp temellere sarılıyor. Bu dönem sabır gerektiriyor. Piyasa sizi test ediyor. Kısa vadeli hareketlere kapılıp plansız işlem yapmak yerine disiplinli kalmak önemli. Tarih bize şunu gösteriyor: bu tür düzeltmeler, döngünün sağlıklı devamı için gerekli. Panik yerine fırsat olarak görenler, bir sonraki aşamada avantaj sağlar. 4 aşamalı piyasa. Şimdi boğa döngülerini 4 aşamada düşünelim. Finansal astroloji lensinden baktığımızda, gezegenlerin hareketleri piyasa ritmini yıllardır aydınlatıyor. Jüpiter genişlemeyi, Satürn ise disiplini ve düzeltmeleri getiriyor.
Bu transitler şu anki %30'luk geri çekilmeyi de şekillendiriyor. Birinci aşama birikim ve sessizlik halving öncesi ve sonrası sessizlik hakim olur. Fiyatlar yatay seyreder, ilgi düşük kalır. Bu aşama 2024 Nisan halvingi ile başladı ve büyük ölçüde geride kaldı. Finansal astrolojiye göre Plüton'un Kova burcundaki girişi, 2024 başı ve 2024-2044 arası devam eden devrim enerjisi bu birikimi tetikledi. Merkeziyetsiz finansın temelleri sessizce atılıyor. Satürn'ün Balık burcundaki uzun transiti, 2023-2026, regülasyon baskısını artırdı. Kurallar sıkılaşıyor, spekülatörler kenara çekiliyor. Bu evre sabrın test edildiği zamandır. Yıldızlar beklemeyi ve yapı kurmayı işaret eder. İkinci aşama ilk yükseliş ve momentum. Burada momentum yavaş yavaş başlar. Kurumlar girer, talep canlanır. 2025 başı gibi yaşadık. ETF akışları hızlandı. Fiyatlar 50-70 bin dolar bandından yukarı sıçradı. Astrolojik olarak Jüpiter'in İkizler Burcu'ndaki geçişi, 2024-2025, bu yükselişi besledi. İletişim ve ağ odaklı büyüme blockchain ile ağ entegrasyonunu hızlandırdı. Kripto benimsenmesini artırdı. Uranüs'ün boğadaki titreşimleri, finansal yenilikleri tetikledi. Bu aşama umudun yeşerdiği ama hala temkinli olunan dönemdir. Jüpiter genişletirken kurumlar bu enerjiden faydalanıyor. Üçüncü aşama hızlı trend, coşku ve zirve yaklaşımı trend netleşir. Herkes konuşmaya başlar. Sosyal medya dolar, FOMO hakim olur. Ekim 2025'te gördüklerimiz gibi Bitcoin 126 bin dolara vurdu ama sonrası düzeltme kapıyı çaldı. Finansal astroloji lensinde 4. çeyrek 2025 transitleri bu coşkuyu patlattı. Uranüs'ün natal Jüpiter'e üçgeni, Ekim 24, ani sıçramaları getirdi. Güneş'in spekülasyon evine girişi, Aralık ve Plüton'un Merkür kavuşumu, Aralık 5, zirveyi tetikledi. Yeni bir ATH gerçekleşti. Mars-Jüpiter kavuşumları kitle psikolojisini körükledi. Bu evre riskin yükseldiği yerdir. Yıldızlar coşku yerine gözlemlemeyi işaret eder. Dördüncü aşama düzeltme, yeniden yapılanma ve fırsatlar şu an buradayız gibi görünüyor. Zirveden %30 geri çekilme yaşanıyor. Volatilite yüksek, balinalar kar realize ediyor. Risk zirvede ama fırsat da gizlidir. Sabredenler yeniden birikir. Astrolojiye göre Aralık 2025 sonu ve 2026 başı Satürn'ün zayıf Koça geçişi, Mart 2026'dan itibaren kontraksiyonu getiriyor. Regülasyonlar sıkılaşıyor, duygusal düzeltmeler yaşanıyor. Satürn natal ay kavuşumu, Mart 20. Plüton'un dönüşüm enerjisi yapısal yeniden yapılanmayı vaat ediyor ama Jüpiter-Plüto karşıtlığı, 2026 Ağustos, volatiliteyi artırabilir. Bu evre temizleme ve güçlenme dönemidir. Kazananlar kar realize edenler ve hodlcılardır. Bu düzeltme bir sonraki döngü için sağlam bir zemin hazırlıyor. Yıldızlar sabır işaret ediyor. Gerçekçi beklentiler ve kritik dönemler. 2025 sonu ve 2026 başı, piyasa için tam bir belirsizlik perdesi tıpkı Plüton'un Kova burcundaki derinleşen transiti gibi, 2024-2044, ki bu, finansal güç mücadelelerini ve merkeziyetsizliğin zaferini vaat ederken, aynı zamanda düzenleyici fırtınaları da beraberinde getiriyor. Yükseliş devam edebilir. Evet, Bitcoin'in 2024 halvinginden beri gördüğü %100'lük rally, Ekim 2025 zirvesi 126 bin dolardan şu anki 90 bin bandına kadar, Jüpiter'in ikizlerdeki 2024-2025, ağ odaklı genişlemesiyle beslendi. Blockchain ve ağ entegrasyonunu hızlandırdı. Ama volatilite artacak. Çünkü Uranüs'ün Temmuz 2025'te ikizlere girişi, 2033'e kadar, teknolojik yenilikleri tetikleyecek olsa da, ani sıçramalar ve keskin düşüşlerle dolu bir dönem başlatıyor. Finansal inovasyonun bedeli, beklenmedik dalgalanmalar. Tarihsel döngülere bakınca, zirve sonrası %70-80 düzeltmeler kaçınılmaz görünüyor. 2012'de %85, 2016'da %80, 2020'de %75-77 kayıp yaşadık. Bu döngüde de, halving sonrası olgunlaşan piyasa, kurumlar ve ETF'ler sayesinde volatilite %26'ya indi. Benzer bir nefes alma gerektirecek. Astrolojik olarak, bu düzeltme Satürn'ün Mart 2026'daki Koç geçişiyle pekişecek zayıflık bir konumda, jeopolitik gerilimler ve sıkı regülasyonlarla kontraksiyonu tetikleyecek. Ketu'nun Aralık 2026'daki yengeç girişi ise duygusal kopuşları ve varlık kayıplarını simgeliyor. Tıpkı 2008 krizi gibi. 2026-2027, yeni temellerin atıldığı yıllar olacak. Neptün'ün Ocak 2026 Koç'a girişi, 2039'a kadar, etik risklerle dolu inovasyonları getirirken, Plüto Bitcoin'i dijital Satürn para olarak güçlendirecek. Balonlar patlasa da, sürdürülebilir projeler ayakta kalacak. Jüpiter'in yengeçten Leo'ya kayması, 2026 ortası, emtia ve lüks varlıklara kayışı hızlandıracak, enflasyon risklerini artırırken. Peki ya sen?
Bu belirsizlikte %70'lik bir düzeltme seni nasıl hazırlıklı kılar? Bir uyarı mı? Yoksa yeniden doğuş fırsatı mı? Ne yapmalı? Bu dönemde hayatta kalmak sadece strateji değil, kozmik bir disiplin meselesi. Satürn'ün 2026 Aries transiti gibi ki bu, kuralları ve sınırları zorlayarak gerçek gücü ortaya çıkarır. 3 temel ilke yeter. Planına sadık kal. Uranüs'ün ikizlerdeki kaotik enerjisi, 2025 Temmuz'dan itibaren ani haberler ve tech disruptlarla seni saptırabilir ama Plüton'un kovadaki dönüşüm gücü, net bir stratejiyi, portföy dağılımı, risk limitleri, sadık bir müttefik yapar. Tarihsel olarak, halving sonrası rallilerde plansız hareket edenler %80 kayıplarda boğuldu. Astrolojik olarak, bu transitler yapıyı koru diyor. Kendine sor, planın, Jüpiter-Plüto karşıtlığının, 2026 Ağustos, getireceği volatiliteye ne kadar dayanıklı? Sabırlı ol. Volatilite zirvede, %30'luk düzeltmeler, şu anki gibi, panik yaratır ama Neptün'ün Aries girişi, 2026 Ocak, vizyoner beklemeyi ödüllendirir. Acele edenler, Ketu'nun yengeçteki duygusal fırtınasında erir. Sabır, uzun vadeli holderlerin, haşrate rekorlarında gördüğümüz gibi, sırrı, astroloji bize, bu evrede bekle ve gözlemle fısıldıyor. Ne kadarını gerçekten tutabilirsin? Zirve sonrası %70 düşüşte. Kar alma kuralların olsun. Zarar psikolojisiyle hareket etmek bir hamlede telafi edeyim düşüncesi durumu derinleştirir. Mars-Jüpiter kavuşumları gibi coşku anlarında, 2025 4. çeyrekte gördük, açgözlülük tuzağına düşersin. Satürn'ün disiplini, kademeli realize etmeyi emreder. %20 kirda %25 sat, %50 de %50 bu, 2026 ayı sezonunda hayatta kalmanın anahtarı. Piyasa, sabırsızı ezer ama disiplinliyi, Plüton'un yenilenme döngüsünde yükseltir. Bu kurallar, senin için neyi değiştirir, korkuyu fırsata mı dönüştürür? Kapanış kripto döngüleri hızlı zenginlik vaat etmez. Ama döngüyü anlayan, psikolojisini yöneten yatırımcıyı zamanla ödüllendirir. Piyasa sinyalleri bize yol gösterir, doğru yorumlamak bizim elimizde. Eğer bu tarz gerçekçi yorumları beğendiyseniz, beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dengeli yatırımlar dilerim.